Toprak ve su elementi burcusu. Ben de gökyüzü geldi. Bir sayar mısın onlar hangi burçlar? Yengeç, balık, akrep, boğa, başak ve oğlak burcu. Ben de gökyüzüyüm. Geldim. Diyorum ki burçlara, sen mi yapacaksın, bana mı bırakıyorsun? Derlerse ki sana bırakıyorum kardeşim. Winner oğlu winnerlar. Derlerse ki biz yapıyoruz. Diyecek ki gökyüzü, yap bakayım nasıl yapabiliyorsun. Yay, kova, ikizler ve terazi burcuna gökyüzü bu muameleyi çekmeyecek. Gökyüzü onu bizim çocuklar olarak görüyor. Ben bu iltifatı sana yapıyorum ama senden de şunu olmayı bekliyorum. Nedir o beklediği? İnatlaşmayacaksın. Satürn de Koç burcuna geçiyor. Neptün de Koç burcuna geçiyor ve sıfır noktasında kavuşacaklar. Koç burcunun sıfır noktası bizim astrolojideki en önemli nokta. Burası yeni başlangıçların ve yeni dönemlerin babasıdır. Ne zaman oluyor bu? Kova çağı, kadim astrologların içerisinde yaşamak istedikleri ve altın çağı olarak nitelendirdikleri bir çağdır. 2025'in ilk dönemlerinde ve tutulmalarla beraber şimdi izleyicilerimize bizim ikinci tavsiyemiz, gökyüzünde jenerasyon gezegenleri aktifken bireysel olarak bizden bir beklenti yoktur. Allah, evren olaya müdahale etmiştir. Biz de o müdahaleleri izliyoruz. Yani izleyicilerimiz bu modda olsunlar. Dolayısıyla yanlış karar verdiklerinde kendini suçlamasınlar ya da doğru yaptıkları zaman ben bu işi süper yapıyorum demesinler. Çünkü kader devreye girdi. Şimdi winner enerji o zaman ne oldu? Kader devredeyse winner enerji de oturup izlemek oldu. Gökyüzünün winner enerjiyi direkt yağdıracağı burçlar 2025 yılında. Şimdi Neptün Koç burcuna geçince millet diyecek ki abi biz ne yapmışız ya? Buradan izleyicilerimize astrolojik olarak Allah'ın izniyle şu müjdeyi verebiliriz. Önümüzdeki 7 sene içerisinde bu çözülmüş olacak. Efendim merhabalar, çok kıymetli hemşehrim, arkadaşım, sizlerin de onu çok sevdiğini biliyorum. Astroloji uzmanı Aytaç Öner bizimle birlikte. Ben de onu çok seviyorum. Siz hoş geldiniz. Aytaç hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum beni programına davet ettiğin için. Hem Aslan Burcu olduğun için çok mutlu oluyorum. Hem Adanalı hemşerim olduğun için çok mutlu oluyorum. Hem de programları, yorumları izlerken yorumları hep okuyorum ben. Senin kıyafetlerin, kazakların benim yorumlarımın önüne geçiyor. Şimdi sen aslansın, ben kovayım ama aslan enerjinle benim önüme geçiyorsun. Yine çok şık. Senin zarafetin. Yeni yıl programı çektiğimiz için biraz ışıldayalım dedim. Abi güzel programı çektik diye yorumları okuyorum. Herkes diyor kazağı nerede aldın? Link var mı? Link atacak mısın? Var mı link? Çok teşekkür ederim Aytaç'ım. Sizler için beğenmenize de ayrıca seviniyorum tabii. Şimdi 2025 yılı ile ilgili meslektaşlarımla yaklaşık bir aydır yayınlar yapıyoruz. Öngörülerinizi çok önemsiyoruz. Çok da güzel şeyler duymadık. Senin girişini çok merak ediyorum. Şurada birkaç gün kaldı. 2025'e uyandığımız sabahtan itibaren ilk ayda bizi ne bekliyor? Şimdi öncelikle meslektaşlarıma çok selamlar gönderiyorum ama herhalde biz aynı gökyüzüne bakmıyoruz meslektaşlarımla. Çünkü ben baktığım zaman başka şeyler görüyorum. 2025, 2026, 2027 yılları muhteşem enerjilere sahip. Müthiş bir döneme giriyoruz. Gökyüzünde her zaman kötü olmaz. Yani gökyüzü dualite prensibinden dolayı sarkaç etkisindedir. Yani bir bu tarafa gider, bir bu tarafa gider. Sürekli kötü ve acı olmaz. Yani pandemiden beri başlayan süreçte ülkemiz ve dünyamız sıkıntılı süreçlerden geçti. Hem hastalık, sağlık hem de ekonomik olarak dünyada enflasyon ve gelişmiş ülkelerde bile geçim sıkıntısı yaşandı. 2025'te bunlar bitiyor. Çünkü bu tarafı yaşadık, biraz da bu tarafa geçelim. Çünkü neden? 2025 yılı çok önemli bir yıl. Bazı yıllar astrolojik olarak çok önemli olmuyor. İlk önce şunu söyleyeyim, yılbaşının bizim için bir önemi yok. Yılbaşında astrologlar için bir başlangıç noktası yok. Bizim için önemli olan Mart ayıdır, 20 Mart'tır, Güneş'in Koç burcuna geçmesidir. Yani bizim yılbaşımız, yeni yılımız o zamandır. Dolayısıyla şimdi biz yeni yıl diye yeni yılı yorumluyoruz da astrolojik olarak bize göre normal bir yıl. Yani normal bir gün o gün. Tamam mı? Ama 2025 yılını çok önemli yapan gösterge jenerasyon gezegenleri dediğimiz bizim, yani jenerasyon gezegeni Satürn'den öte gezegenler demektir. Satürn ve ötesi. Burada bireysel olarak bizim çok da fazla inisiyatifi alamadığımız konulardır. Ve 3 tanesi burç değiştirecek. 3 tane jenerasyon gezegeninin aynı yıl içerisinde burç değiştirmesi o yılı çok önemli yapıyor bizim için. Ve bu değişen gezegenlerin açıları da çok güzel, çok güzel. Dolayısıyla önümüzdeki 200 sene, 300 sene, 400 sene sonra bile
gelişen olayların tohumları bugünlerden atılmış olacak. 300 yıl sonra da 2025'e dönüp değerlendirme mi yapacaklar? O zaman başlamıştı bu süreç diyecekler. Bu döneme girecekler. O yüzden 2025 yılında izleyicilerimiz çok umutlu olsunlar. Fakat yılbaşı gecesine özel olmak kaydıyla gökyüzünde sert bir etki var Mars ve Plüton arasında. Yılbaşı akşamı gökyüzünün konumu çok hoş değil. Mars ve Plüto astrolojideki en zorlayıcı gezegenlerdir. Bunların birbirlerine karşı açı yapıyor olması iddialaşması anlamına geliyor. Özellikle Mars patlama, şiddet, silah, ateşli silahlar, bıçaklama, kavga. Plüto'da yaralanma, ölümle alakalı büyük yaralanmalarla alakalı bir gösterge olduğu için iki göstergenin karşı karşıya geldiği bir gece çok da eğlenceye müsait olmayabilir. Reyna olayını hemen hatırlatmak isterim. Onun türevi bir gösterge mi? Türevi ve daha da şiddetlisi. Tabii ki izleyicilerimizi korkutmayalım. Hani her eğlenen, dışarıda olan başına bir şey gelecek demiyoruz. Ama gökyüzünde patlamaya, şiddete, kavgaya müsait bir enerji var. Kontrolün dışına çıkabilecek enerjilere müsait bir enerji var. Dolayısıyla ben çevreme, aileme ve yakın dostlarıma vermiş olduğum tavsiyeyi burada izleyicilerimizi de bir ailem gibi görerekten yorum yapayım. Benim için yılbaşı demek bu sene evde oturup mandalinamı yiyip, kuru yemişimi yiyip, televizyonumu açıp gelen olursa ailemden onlarla beraber geçirmektir. Üstüne üstlük 20 ve 25 milyonluk bir metropolde yaşıyoruz. Ve takdir edersiniz ki İstanbul eski İstanbul değil, kimin ne olduğunu bilmiyoruz. O gece herkes dışarıda abi. İçenler, sarhoşlar, trafikte bile ben mesela yılbaşı gecesi gece bir yerden bir yere gitmeye çok korkuyorum yani. Ben mi çok korkan, millet mi çok cesur bilmiyorum. Çünkü gecenin vakti, eskiden içki içilirdi, şimdi bir de madde olayı var. Bak düşünün yani içenler, madde olanlar, gece, eğlence kulüpleri hiç güzel bir ortama benzemiyor. Benim tavsiyem nacizane evde mandalinamı, kuru yemişimi yerim. Ailemle ve sevdiklerimle vakit geçiririm. Bunu bir uyarı olarak izleyicilerime söyleyeyim. Seninle Mars Retro'yu daha önce konuşmuştuk. Onunla ilgili izlenimlerini, öngörülerini aldık ama o etki Şubat'a kadar devam edecek. Evet. Ve o yayında söylediklerin hala geçerli. Şubat ayına kadar Mars Retro'nun etkileriyle ilgili yeni bir çalışman var mı ilave edeceğin? Şimdi Mars Retro'su kendi başına bile zaten sıkıntılı bir gösterge ama şu anda Plüton'dan karşı açı alıyor. Yani etkisi 10 derece yükseliyor. Mars astrolojide konvansiyonel silahları sembolize eder. Plüto ise daha büyük böyle atom bombası gibi silahları sembolize eder. Yani iki göstergenin bir araya gelmesi dünya içinde sıkıntılı bir süreci gösteriyor aslında. Ama Mars Retrosu demek gökyüzünün mesajı Mars Retro olduğu zaman atak yapmamaktır, savunma yapmaktır. Dolayısıyla atak yapanların çok fazla galip gelemeyeceği bir dönem. Savunmayı da destekleyen bir dönem. Mesela kendi izleyicilerimize söyleyeyim. Haritasında Mars'ı retro olanlar ki benim de doğum haritamda Mars'ım retrodur. Ben çocukluğumdan beri kavga, mücadele gibi konularda ilk hamleyi yaptığım zaman çok sıkıntı yaşıyorum. Ama bu demek değil ki kavga etmeyeceksiniz. Savunma sanatı diye bir şey vardır ya Uzak Doğu felsefesinde. Onu öğrensinler. Şimdi Mars insana güç veren bir göstergedir. Retro olması demek gücü savunma yapana veriyor. Bir kavgaya girin, birisi sana saldırıyor, Mars onu desteklemiyor. Ama sen kendini korumaya çalışıyorsun, seni destekliyor. Dolayısıyla bu dönemde ülkeler, bireysel olarak insanlar savaş ve mücadele başlatmak çok risklidir. Ama birisi başlatıyorsa sen de kendini savunma dürtüsüyle galip gelebilirsin ve onun imkanlarını da alabilirsin. Bu daha önce biz pandemiye hemen girdikten o yıllarda Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşandı bu olay. Zaten televizyonda görür görmez biz hemen yazdık. Hemen söyledik onu. Mars Retrosu var. Ermenistan saldırmıştı. İmkanı yok buradan dedik galip çıkmasını. Yani imkanı yok ve nitekim toprakları kaybetti. Zaten o topraklar Azerbaycan'ındı, bizim de ama kaybetti. Dolayısıyla yine böyle bir etki altındayız. Şimdi Mars Plüto karşıt açı. Biz ne dedik yılbaşı gecesi? Mücadele, tartışma var. Çözümü ne? Karşıt açının diplomasıdır. Ben kavgaya girmiyorum kardeşim. Evden çıkmayacağım. Evden çıkmayacağım. Kavga olursa da haklısın. Tamam mı? Olabilir. Az önce bahsettiğin kendini savunan insanın çizgilerini de belirleyelim mi? Yani bir bombardımanla karşı karşıya
evet bombardımanı yapana gökyüzü destek atmıyor ama kendini savunmanın sınırlarını nasıl belirleriz? Ya kendimizi savunmanın sınırları dediğimiz şudur. Yani ben birine, mesela biz burada oturuyoruz. Ben diyorum ki size, ben kimseye saldırmayacağım. Ama birisi bana saldırırsa kavga edebilirim. Kavgayı başlatmıyorum ama birisi bana saldırırsa o zaman kavga ediyorum. İşte Mars Retrosu'nun doğru kullanımı budur. Şimdi ülkelerde tabii bu biraz dengesizlikler filan var. Yani Amerika Birleşik Devletleri güçsüz bir ülkeye saldırıyor. Güçsüz bir ülke dese ki ben saldırmıyorum, retroya çekildim, kazanacak mı? Zor. Kazanamaz. Orada başka göstergeler devreye giriyor. İlahi plan devreye giriyor. Onu öyle yorumlamak lazım. Benim bu söylediğim bireysel olarak insanlara söylüyorum. Kimseyle tartışma ve münakaşaya bu dönemde girmeyin. Yılbaşı gecesi kesinlikle girmeyin. Modumuz bizim ara buluculuk modda. Kavgalardan, tartışmalardan uzak modda olursa biz bu karşıt açını hakkıyla gerçekleştirmiş oluyoruz ve bu gökyüzünden winner olarak çıkıyoruz, kazanan olarak çıkıyoruz. Yani bakın, zorlu denen gökyüzünün içerisinde her zaman ödüller ve kazançlar vardır. Gökyüzünü iyi okuyan, o sembolizmaya iyi cevap verebilen insanlar her gökyüzü konumundan kazançlı çıkarlar. Dolayısıyla doğru astrologları takip edenler, doğru geri bildirimi yapabilenler, geri bildirimle ilgili yorum yapan astrologları dinleyenler ne olacak biliyor musun? Yani öyle bir dönem gelecek ki tutulma geliyor, retro geliyor, dolunay olmuş, ne bileyim tek kareler olmuş, hiç önemli değil. İnsanlar şöyle bakacaklar: ben buradan ne kazanacağım acaba? Buradan biz ne elde edeceğiz araya? Bazı bilinçsiz insanlar zorlanırken bazı fırsatçı insanlar diyelim, olayın içerisindeki fırsatı görüp ve bunu değerlendirecekler. Ne zamana kadar devam edecek? Savunanın kazandığı. Şubat'ın sonuna kadar devam edecek. Yani savunan kazanır. Şimdi bunun dışında 2025 beni çok heyecanlandırıyor. Heyecanlandıran göstergelerden bir tanesi Uranüs'ün Temmuz ayında İkizler Burcu'na geçiyor olması. Uranüs İkizler Burcu'na geçmesiyle beraber Plüton'un Kova Burcu transitine üçgen açı yapacak. Tamam mı? Şimdi Plüto gezegeni dünyada bir reform yapmaya çalışıyor. Reformdan daha da ileriye giderek bir darbe yapmaya çalışıyor. Bak, şiddetli bir şekilde bir darbe yapmaya çalışıyor. Ve bu darbe fiziki anlamda bizim gözle gördüğümüz ülkelerde darbeler olabileceği gibi Kova burcu beyinle alakalı bir gösterge olduğu için kolektif zihinlerde bir dönüşüm yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Kova, Plüto kolektif insanların zihinlerinde bir devrim yapmaya çalışıyor. Bugüne kadar düşündüklerini at, Evet, yenisini getireceğim diyor. Yeni bir sistem getiriyor. Beyinlerde bir devrim oluyor. Uranüs gezegeni de çok önemli bir gezegen de gökyüzünde buna destek veriyor. Tamam mı? İkizler Burcu astroloji bilgidir. Şimdi Kova Burcu devrimi yapıyor. Ne kadar bilgiye ve ispata ihtiyacı varsa Uranüs onu destekliyor. Şimdi ben burada bir devrim yapacağım. İnsanlarla bir aydınlanma yapacağım. Sonuçta söylediğim şeyleri ispatlamam lazım. İkizler Burcu astrolojide bilgidir. Evren, uzay, dünya, insanlık, İsviçre'deki CERN deneyi, atom artı parçacıklar, kuantum fiziği, dünyada bilim adamlarının üzerinde çalışmış olduğu ne kadar konu varsa önümüzdeki 7 sene boyunca bu bilgilere ulaşacaklar. Çünkü gökyüzü adeta yeryüzüne şöyle bakıyor: kim bir bilgi istiyor, yardımcı olacağım. Uranüs gezegeni üst akıldır. Gökyüzündeki üst akıldır. Üst akıl insanlara diyor ki, araştıran insanlar, bilgi peşinde koşanlar, bilgiyi başka insanlara yayanlar, öğretmenler, bilim adamları, üst akıl insanlara destek olmaya geldim. Dolayısıyla dünya çapında bu alanda çalışan insanlar hep aydınlanma yaşayacaklar. Hep aydınlanma. Aa, bu böyleymiş. Aa, kuantum fiziği böyleymiş. Aa, bu hastalığa bir çare buldum. Aa, işte ne bileyim, uzaya çıkmakla ilgili bir gelişme yaşadık gibi bilimsel olarak dünyanın son 300 senede gelmiş olduğu mesafeyi biz 30 senede kat edeceğiz. Daha da fazlasını kat edeceğiz. Şimdi bu neden muhteşem bir dönem? Neden muhteşem bir dönem? Özellikle insanoğlunun şu anda yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığı konulardan bir tanesi hastalık ve kanserdir. Tamam mı? Bilim adamları yoğun bir şekilde sürekli Rusya, Çin, Amerika bu konu üzerinde çalışıyorlar. Buradan izleyicilerimize astrolojik olarak Allah'ın izniyle şu müjdeyi verebiliriz.
önümüzdeki 7 sene içerisinde bu çözülmüş olacak. Kanser. Kanser. Kanserin ilacı bulunacak. Bulunacak. Bakın bu müjdeyi Hadi verelim. inşallah. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü bilim adamları bu konuda çalışıyorlar. Gökyüzü hiç bu kadar bilim insanlarını destekler pozisyona gelmemişti. Tamam, gelmemişti. Plüto Kova dönemini biz en son yaşadığımızda 1700'lü yıllardaydı. Teknoloji çok ilerlememişti. O yıllarda da insanlık ne üzerinde çalışıyorsa gökyüzü yardımcı oluyordu. Şimdi ne üstünde çalışıyorsa ona yardımcı olacak. Şu anda biz kanserle ilgili çalışıyor mu? Bilim adamları çalışıyor. Gökyüzü ben yardımcı olacağım diyor mu? Gökyüzü kim? Allah'tır, Allah'ın sistemi. Evet, %100 yardımcı olacaktır. Bilim adamları şu anda uzaya yeni bir teleskop gönderdiler. Uzayı ve evreni araştırmak üzerine çalışmalar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Allah gökyüzü ne diyor? Ben size yardımcı olacağım. Şimdi biz gökyüzünde ve evrende açığa çıkacak bir bilgi neticesinde dünyaya ve kendimize bakış açımız değişecek. Yani resmen şunu ya, ben bu bilginin ne olacağını bilemem. Uranüs beklenilmeyeni beklemektir. Aa böyleymiş. Bak ispatlı. Her şey ispatlı. Yani balık burcu dünyası astrolojide soyut kavramlardır. Ben sana bir şeyler anlatıyorum ama sen bana nasıl oluyor dediğin zaman gösteremem. Tamam mı? Bu enerji de güzel bir enerji ama Kova burcu öyle değildir. İkizler ve Kova burcu belgelerle, ispatlarla, bilgiyle hareket eder. Dolayısıyla insanoğlu yeniden kendini keşfediyor. İnsanoğlu evreni yeniden keşfediyor ve gökyüzüne bu keşif noktasında insanoğluna yardımcı oluyor. Şimdi iki ne dedik? Uzayla ilgili çok önemli gelişmeler olacak ve insanoğlu uzayı keşfederken dünyanın ve evrenin çalışma prensibi şudur. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Yeryüzünde ne varsa atomda o. Hepsi birbirinin aynısı. Dolayısıyla atomda da bir keşif yapsan evreni keşfetmiş oluyorsun. Evrende de bir keşif yapsan insanı keşfetmiş oluyorsun. İnsanı da keşfetsen atomu keşfetmiş oluyorsun. Hiçbir farkı yok. Şifalanma yılıdır. Öyle bir döneme giriyoruz ki biz önümüzdeki dönemde hastalık demek ne demek olacak biliyorsun? Yani bir ülkeye gittiğimiz zaman hasta insanlar gördüğümüz zaman o ülkenin geri kalmış bir ülke olduğu algısına kapılacaklar. Ya bu devirde hastalık mı olur kardeşim? Burası nasıl bir ülke? Nasıl bir memleket? Siz teknolojiden uzak mısınız? İnsanoğlunun korktuğu konulardan bir tanesi hastalıktır. Bu olmayacak. Şimdi 2. Kova çağının yavaş yavaş içerisine giriyoruz. Astrolojide çağlar vardır. Kova çağı kadim astrologların yaşam içerisinde yaşamak istedikleri ve altın çağ olarak nitelendirdikleri bir çağdır. Tamam mı? Kova çağında dünya üzerinde hiçbir savaşın olmayacağı garanti edilmiştir. İnsanların birinci korkusu ne dedik? Hastalık, o kanser, korkuyor insanlar. Bu olmayacak. 2. Savaş, ölümler. Dünya üzerinde 2025 yılında başlayan girişimler ve atılan tohumların meyveleri olarak önümüzdeki dönemlede, uzun vadeli dönemlerde dünya üzerinde 2150 sene hiç savaş olmayacak. Tamam. Savaş bir medeniyetsizlik, bir geri kalmışlık göstergesi olarak kabul edilecek. Dolayısıyla tıpkı hastalıkla dediğimiz gibi ya bu devirde hastalık mı olur cümlesi insanlarda ya bu devirde savaş mı kaldı kardeşim ne yapıyorsunuz siz diyecekler. Tamam mı? Bunu hangi gökyüzü göstergesine göre söylüyorsun? Zira tamamlanmayan Ukrayna-Rusya savaşı uykuda bekliyor. Evet. Suriye karma karışık. Evet. Başını ne tarafa dönsen her an patlamaya hazır bir bomba Evet. karşına çıkıyor. Kudüs, Gazze. Emin misin söylediğinde? Eminim, %100 eminim ama şöyle yani biz bahsettiğim göstergeler sabahleyin uyanınca olacak şeyler değil. Plüto Kova transiti 20 sene sürüyor. Kova çağı 2150 sene sürüyor. Tamam mı? Sadece bu yılın önemi tohumlar bu yıl sene atılıyor. Tamam mı? Yani bizim bu 2025, 2026, 2027 yılında görmüş olduğumuz olaylar, şahit olduğumuz konular ileriki dönemlerde bu çağın başlanmasına vesile olacak. Dolayısıyla ben çok heyecanlıyım ve gelişmeleri dikkatle takip ediyorum. Şimdi 3 Neptün Koç burcuna geçiyor bu sene. Bakın şu bahsetmiş olduğum göstergeler bile başlı başına 2025 için çok önemli. Buradan 4-5 tane program yaparız biz. Şimdi bu olurken aynı zamanda işte aydınlanma, teknoloji hastalıklara çare buluyor. Teknoloji ilerliyor, yapay zeka almış başını gitmiş, jetgiller gibi olmuş her taraf. Bu bile insanları heyecanlandıran gelişmeler iken
Aynı yıl içerisinde Neptün Balık burcundan çıkıyor ve Koç burcuna geçiyor. Ne zaman oluyor bu? Bu da Mart ve Mayıs aylarında oluyor. Arada bir retrosu olacak. Bu ne demektir biliyor musunuz? Uyanış demektir. Uyanış. Neptün Balık burcunda çok kuvvetli çalışır. Neptün Balık burcu içindeyken insanların ruh hali nasıl? Bir sarhoş insanı düşün. Bakın, bir sarhoş insana ve madde kullanmış bir insanın günlük yaşamda işlerini halletmeye çalışması Neptün Balık burcu etkisidir. İdrak edemiyor, anlamıyor, sendeliyor, yanlış kararlar veriyor. İnsanoğlu uzun bir süre kendini kandırıyor, gerçeği göremiyor ve göremediği için de idealize ederek yaşıyordu. Tıpkı sarhoş bir insan gibi. Öyle miydik biz? Öyleydi. Geçtiğimiz yıllarda bir sarhoş gibi miydik? Evet, sarhoş. Dünya insanı. Dünya insanı. Kararlarını o idrakle mi alıyordu? O ya da o idrak. idraksizlikle mi alıyordu? Bravo. Şimdi Neptün Koç burcuna geçince millet diyecek ki abi biz ne yapmışız ya? Tamam, biz ne yapmışız? Biz neye inanmışız? Nasıl kararlar vermişiz? Bunu nasıl yapmışız? Hangi kafayla ben bu adımları atmışım? Tamam mı? Şimdi uyanış çağı demek insanların kendine gelmesi, önünü daha net bir şekilde görmesi ve yanılgılara daha az müsait olan bir dönemi bize gösteriyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu, bu geçiş olmadan önce Kuzey Ay düğümü Neptün kavuşumu yaşayacağız ve Ay düğümleri de Balık burcuna geçecek. Son bir kez daha biz bu etkiyi şiddetli bir şekilde yaşayacağız. Tamam mı? Şimdi bu yine önümüzü görememe. Şimdi şöyle düşünün. Bir sisli bir yoldayız, önümü göremiyorum. Tamam mı? Ve arabanın içindeyim. Yani nereye gideyim abi? Yani buraya mı çevireyim, viraj mı var, araba mı geliyor bilmiyorum. İşte bu gösterge 2025 yılının ilk aylarında çok şiddetlenecek. Tamam. Flu ortalık. Flu ortalık. Şimdi astrolojinin çalışma prensipleri şudur. Biz gökyüzüne inatlaşma üzerine kurulu bir sistemde değiliz. Biz gökyüzü neyse biz de öyleyiz. Tamam. Ortalık fluysa ben de fluyum. Tamam mı? Şimdi flu olmak demek şu demektir. Ben önümü göremiyorum. Ben dolayısıyla direksiyonu nereye çevireceğimi bilemiyorum. O yüzden ben bir inisiyatif ortaya koymuyorum. Akıştayım, ben de akıyorum gidiyorum. Nereye giderse olay. Çünkü zaten önünü göremiyorsun. Aldığın kararların doğru olsa bile şansa bala yani. Yani direksiyonu çevirdim, doğru bir karar verdim de bilinçli bir şekilde vermedim ki ben onu. Dolayısıyla 2025'in ilk dönemlerinde ve tutulmalarla beraber şimdi izleyicilerimize bizim ikinci tavsiyemiz ne demektir? İnisiyatif kullanamıyoruz. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. İnisiyatif kullanamadığım için de akışta kalmayı öğreniyorum. Gökyüzünde jenerasyon gezegenleri aktifken bireysel olarak bizden bir beklenti yoktur. Allah evren olaya müdahale etmiştir. Ayarlamalar yapıyordur. Biz de o müdahaleleri izliyoruz. Yani izleyicilerimiz bu modda olsunlar. Dolayısıyla yanlış karar verdiklerinde kendini suçlamasınlar. Ya da doğru yaptıkları zaman ben bu işi süper yapıyorum demesinler. Çünkü sen şansa bala yapıyorsun bu devirde. Dahliği yok. Dahlin yok. Kader konuşacak o dönemde. Bravo. Kader devreye girdi. Şimdi winner enerji o zaman ne oldu? Kader devredeyse winner enerji de oturup izlemek oldu. Tamam mı? Şimdi izleyicilerimiz ikisine bu enerjinin içine girecek. Astroloji biz ne dedik? Gökyüzüyle inatlaşmak değildir. Astrolojide kazanan olmak istiyorsan gökyüzüyle aynı enerjide gitmen gerekiyor. Gökyüzünde bulanıklık, sis, pus varsa yeryüzünde biz de öyleyiz. Tamam mı? Biz de yani ne demek oluyor? Ben aklıma, beynime çok güvenmiyorum. Ama biliyorum ki yaratan Allah bir düzenleme yapıyordur, bir savaş oluyordur, orada bir şeyler değişecektir. Çünkü biz bu etkinin aynısını 1862 yılında aldık. 1862 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iç savaş çıkıyor ve bu savaş neticesinde çok büyük kayıplar oluyor. Şimdi insanoğlu tabii bu hoş olmayan durum neticesinde ne çıkıyor ortaya? Kölelik ortadan kalkıyor. Tamam mı? Yani bir savaş ve akabinde köleliğin ortadan kalkması. Aynı gökyüzü konumu yine Neptün Koç burcuna geçtiği zaman, Uranüs de İkizler burcunda olduğu zaman 1862'nin aynısını biz şimdi deneyimleyeceğiz. Şu anda kölelik yok. Yok mu acaba? Tamam mı? Yani o eski manada kölelik yok ama hala dünya üzerinde özgürlüğünü kazanamamış kadınlar var. Tamam mı? Yani burada ülkeleri görüyoruz.
ülke isimleri, devlet isimleri vermeyeyim. Annem kızıyor bana, girme o konulara diyor. Ama bazı ülkelere gidiyorsun, kadınlar özgür değil. Bazı ülkelere gidiyorsun, insanlar özgür değil. Onların da 1862 yılındaki kölelerden bir farkı yok. Gökyüzü bize ne diyor? Bu Neptün kurban olmuş, köle olmuş, kurban psikolojisindeki insanları sembolize eder. Bunların özgürleşeceği bir dönem olacak. Tamam, bunların özgürleşeceği bir dönem olacak. Şimdi yeryüzündeki ben göstergeleri incelediğim zaman ne dedik? Gökyüzü yeryüzünde buna müsait çalışmalar yapan insanları destekleyecek dedik. Tamam, yeryüzü, gökyüzü öyle bakıyor olaya. 2025 yılı ve 2030 yılları arasında dünyanın bir numaralı winner ülkesi kim olacak biliyor musun? Kimsenin tahmin etmediği bir ülke Suudi Arabistan. İnsan hakları, teknoloji, yapay zeka, eğlence, savaşsızlık, güvenlik, altın çağ fitili dünyaya Suudi Arabistan'dan yayılacak. Daha geçtiğimiz yıllarda kadınlar ehliyet alma hakkını kazandı. Evet, o bir başlangıçtı. Yavaş yavaş geçenlerde konser güzellik yarışması düzenlendi. Bir konser verdim. Neden diyorum bunu? Şu anda yapay zeka ve teknoloji üzerine dünyada en büyük yatırım yapan ülke Suudi Arabistan. Tamam mı? Diğer ülkelerin çalışanlarına da veriyor, parayı alıyor. Tamam mı? Bu bir. Şimdi gökyüzüne dedik, teknoloji ve yapay zekaya yatırım yapanı destekleyecek. Şimdi gökyüzü bakıyor, güzel. Ben de senin yanındayım diyor Suudi Arabistan'a. 2. Bireysel özgürlükleri, bakış açısı, insanları özgürleştirmek ve onlara altın çağı yaşatmak bakış açısında olan dünya liderlerini gökyüzü destekleyecek. Suudi Arabistan diyor ki 2030 yılında dünyanın yeni Avrupa'sı Arabistan olacak diyor. Yani özgürlükler ülkesi, teknolojik gelişmeler, insan hakları burada olacak diyor. Ve Veliaht Kral ben ölmeden bunu göreceğim diyor. Kafama taktım ben bunu. Şimdi bu bakış açısı biz astrologlar olarak gökyüzünü yorumlarken din, dil, ırk ayrıştırıyoruz kendimizi. Kadın erkek. Objektif olarak yorumluyoruz. Dünya üzerindeki bütün gelişmeleri ben bakıyorum. Amerika, Rusya savaş içerisinde. Plüto Kova desteklemiyor. Abi bırak diyor, bunları bitti diyor. Tamam. Suudi Arabistan teknoloji diyor, insan hakları diyor, gelişmeler diyor, kadınlar araba kullanacak diyor. Daha da bu bir başlangıç, daha da gelişmeler olacak. Gökyüzünün desteği önümüzdeki dönemlerde dünya, Suudi bir kere daha önce Mekke ve Medine'den aydınlanmıştı Müslümanlığın çıkmasıyla. Kova çağında bir kere dünya yine aydınlanacak. Gene ve Mekke ve Medine'den ve Suudi Arabistan önderliğinde olacak. Işık doğudan yükselecek yine. Işık oradan yükseliyor. Ama buradan da yükselebilir. Suudi Arabistan örneğindeki o ters köşe değişim bireysel hayatlarda da olabilecek mi 2025 yılında? Yani böyle 180 derece değişen insanlar göreceğiz mi? Şimdi gökyüzü yeryüzüne enerjiyi verir. Konuyu, gündemi verir. Bazı insanlar bununla savaşır. Bazı insanlar bu enerjiyle, akıntıyla giderler. Tamam mı? Gökyüzü senin değişmeni istiyor. Gökyüzü senin üstün bir insan olmanı istiyor. Gökyüzü senin savaşan, çalan, çırpan, milleti yargılayan, özgürlüğünü elinden alan, diktatörvari bir enerji istemiyor. Dolayısıyla biz de bu bakış açısından hani kendini değiştir, dünya değişsin derler ya, bu bakışından dünyaya bakarsak biz de winner oluruz. Şimdi bakın, bu oyunu, astrolojiyi şöyle düşünün. Bakın, astroloji nasıl düşünün biliyor musunuz? Astroloji bir insanı şanslı veya şanssız doğuştan yapmaz. Astroloji şöyle bakar. Gökyüzünde bir enerjiler var Allah'ın yaratmış olduğu sistemde. Bu enerjilere talip olan insanlar var ve bu enerjilerle kavga eden insanlar var. Şimdi ben hep yayınlarımda diyorum ki winner enerji, winner. Biz bu enerjilere talibiz. Biz dönüşüme talibiz, biz aydınlanmaya talibiz, biz teknolojiye talibiz, biz ilerlemeye talibiz. Biz geriye tutunmak da astrolojide kötü bir şey değildir. Göstergeler değişecek, bazen geçmişine, örf ve adetlerine,
etik ve ahlak kurallara tutunmak winner olacak. Ama şu anda değil. Dolayısıyla şu anda geri kafalılık yapanlar, olmaz kardeşim bu bizim örfümüze aykırı, adetimize aykırı, dinimize aykırı. Bakanlar şu anda gökyüzüyle çatışma halinde oluyorlar. Onların winner olmasına imkan yok. Gökyüzü onları desteklemiyor ve işlerine taş koydukları için bir de atmaya çalışıyor önünden. Tamam mı? Engel oluyorsun. Tabii çekil engel kenara oluyorsun. diyor. Çekil Bir süre oyundan çık diyor. Evet. Diktatör istemiyor dedin gökyüzü. Yani mülayim insanlara mı destek atacak? Şimdi Nasıl çizelim onun adını? Plüton'un Kova burcuna geçmesi, Plüton'un Aslan burcuna bir karşıt açı yapıyor olması anlamına geliyor. Yani bu ne demek oluyor? Plüto Aslan jenerasyonunda doğmuş insanlar, 1950, 52, 53, 47, 48 yıllarındaki doğmuş jenerasyon gökyüzü konumu altında ağır tehdit altında. Bu insanların birçoğunun yaşı 70'in üzerinde şu anda. Yavaş yavaş dünya sahnesinden birçoğu siliniyor, vefat ediyor. Kalanlar da mevcut göstergeye en çok direnen ve mücadele etmeye müsait insanlar. Çünkü doğum haritalarında Plütolara Aslan burcunda. Bildikleri enerji ben, bildikleri enerji baskı, bildikleri enerji diktatör. Şu anda genç jenerasyonun anneleri babalarıyla alakalı en büyük serserişleri şu. Hep kendilerini düşünüyorlar. Beni aramadın, benle ilgilenmedin, beni şuraya götürmedin, şunun kızı bana araba almış sen bana almadın. Yani hep o jenerasyon bencilce bir bakış açısında bulunuyorlar. Öyle olmaları gerekiyordu çünkü o devrin konusu oydu. Tamam mı? Şimdi buradan o jenerasyondaki insanlara sesleniyorum. Özellikle 70 yaş üstü insanlara. Eğer dünya ve ülke üzerinde veya bir ailede, bir kahvede, bir spor kulübünde bir lider pozisyonundaysanız ya gönüllü olarak çekilin, sahneyi yeni insanlara bırakın ya da sizi çekecekler oradan. 2, çekmelerini istemiyorsanız dönüşümlere ve değişimlere açık olun. Torunun geldi. Ben YouTuber olacağım. Ya ne YouTuber falan değil. Torunun geldi işte ben şöyle giyineyim. Bu ne kardeşim gibi değil. Ya yeniyle uyumlu olun ya da bu sahneden çekilin. Çünkü Plüto Kova burcundan direkt sizi görüyor. İlk düşmana yani ilk reformları yapabilmesi için Aslan burcuyla mücadele etmesi gerekiyor. Aslan burcu dünya üzerindeki önemli ve etkili insanlardır ve reformu önündeki engel de bu insanlardır zaten. Tamam mı? Direnenler. Tabii, Güçlü direnişçi tabii. onlar çünkü. Çünkü onlar demokrasiyi istemezler. Onlar halkın güçlü olmasını ve kendi kendini yönetmesini istemezler. Çünkü yapay zeka halk kendini yönetirse kendilerinin bir değeri olmaz. Çünkü onlar yönetiyorlar şu anda. Bu dediğin döngüde doğmayanlar yani bugün 70 yaşında değil ama 30-40 yaşında olup da bu kafada olanlara da düşman mı gökyüzü? Tabii canım yani. İlla da 70 yaşında olmasına gerek yok. Çok güzel bir soru sordun. Bu bir jenerasyon gezegenidir. Büyük bir olayla Plüto ağır gezegen olduğu için bireysel konularla ilgilenmez. Kova burcu bireysel insanlarla ilgilenmez. Yani sen şunu sormak istedin, izleyicilerimiz adına güzel bir soru oldu. Ben 70 yaşında değil de benim de gezegenim haritamda Aslan burcunda gezegenler var. Tamam mı? Kova burcu ve Plüto bireysel olarak insanlarla ilgilenmiyor. Tamam mı? Şimdi mesela şöyle şok edici etkiler görebilirsiniz. Mesela ben ne diyorum? İyilikten bahsediyorum, insan haklarından bahsediyorum. Plüto Kova burcu insan olsa, mesela ben Plüto Kova burcuyum, geldim buraya. Şurada da bir kedi var, hasta. Tamam mı? Kediyi gördüm, ilgilenmiyorum, gidiyorum. Sen diyorsun ki lan bu nasıl iyi bir insan, nasıl merhamet? Kedinin yardıma ihtiyacı var, adam kılını bile kıpırdatmadı. Plüto Kova kedi değil, kedilere bakıyor. Diyor ki ya ben buna yardım etsem ne olacak diyor. Orada bir kedi var, o da hasta diyor. O gidip böyle kedi olamasın, hasta olmasın diye onlara ilaç bulan göstergedir o. Yani bireysel insanlarla ilgilenmez, topluca insanlarla ilgilenir. Dolayısıyla bireysel haritasında Aslan burcunda gezegenleri olanların korkmasına gerek yok. Tek tek sizle ilgilenmeyecek yani. Ama sizi de dönüşüme zorlayabilir. Sizin de bakış açınızı değiştirmeniz için zorlayabilir. Dolayısıyla biz winner enerjiyi veriyoruz. Winner enerji değişim, dönüş ve reforma açık olmaktır. Bu kadar. Yani bunun için bir şey yapmanıza gerek yok. Değişikliklere ben açık bir insanım kardeşim dediğin zaman bile Plüton'un baskıcı enerjisinden kurtulmuş oluyorsun. Tamam mı? Şimdi diğer bir önemli konu ise Satürn de Koç burcuna geçiyor. Neptün de Koç burcuna geçiyor ve sıfır noktasında kavuşacaklar.
Astrolojide Koç burcunun sıfır noktası bizim astrolojideki en önemli noktadır. Burası her şeyin başlangıç enerjisidir. Burası yeni başlangıçların ve yeni dönemlerin babasıdır. Babasıdır. Ne zaman oluyor bu? Bu ne zaman oluyor? Mart ayında oluyor. Mart ayında Satürn ve Neptün 0 derece Koç burcuna geçtiği zaman başlangıçların kralını biz yaşayacağız. Şimdi bu da ne demek oluyor? Dünya üzerinde şimdi Koç burcu bizdeki diğer yayınlarda anlattık. Şimdi ben Koç anı savaş olmayacak dedim ya. Koç burcunda bir aktivasyon varsa gökyüzünde, yeryüzünde ölümlerin sayısında da bir artış oluyor. Tamam mı? Fakat bu ölümler hastalık vasıtasıyla olan ölümler değil. Bu ölümler terör saldırıları, bu ölümler savaş, bu ölümler mücadele, toplu. O terör örgütü oraya bir şey atıyor, o ona bilmem ne atıyor. Böyle enerjiler oluyor, tamam mı? Şimdi biz insanlarımıza ne diyoruz? Biz bu enerjilerin aynı dünyada yaşıyoruz ama bakın aynı dünyada yaşıyoruz ama farklı enerji katmanları var. Tamam mı? Bak farklı enerji katmanları var. Sen bu savaş, patlama, terör enerjisiyle aynı enerji katmanı içerisinde değilsen korkmadan bu dünyada yaşayabilirsin. Yani aynı dünyadayız ama aynı dünyada değiliz gibi düşün. Benim Tamam. elimde mi peki o? Senin elinde. Tamam mı? Şimdi biz insanlara ne diyoruz? Kuzey ay düğümü balık burcunda winner enerji. Tamam mı? Ben sonsuz tevekkül kardeşim. Ya bilmiyorum. Bir gelişmeler oluyor. Hayrımız oluyordur. 2 Mars Plüto karşılaşısı var dedik. Biz savaş taraftarı değiliz. Tamam mı? Ben hayatımı güzel şeyler yaşayayım. İnsanların kalbini kırmayayım. İnsanlarla kavga ve mücadele etmeye nesne yaşamıyorum. Bir tartışma olunca da zaten barıştırıyorum insanları. Yaşam amacım günümü güzel geçirmek, eğlenmek ve mutlu etmektir. Tamam mı? 3 Plüto Kova burcunda değişim, dönüşüm ve reformlar dönüyor. Ben reforma açığım abi. Yeniliklere açığım. Teknolojik gelişmelere açığım. Geçmişe saplanmıyorum. Şimdi ben ne oluyor biliyor musun? Ben bu enerjilerin dışına çıkmış oluyorum. Şimdi bu enerjilere içine girmiş olan insanlar kim oluyor? Bak kim oluyor? İzleyeceğimizi bakın o kadar önemli bilgiler vereceğim ki bu yayında. Korku içerisinde olan, bu savaşlardan, patlamalardan dolayı korku içerisinde olan insanların hepsinin yüreğine su serpeceğim. Tamam mı? Şimdi yeryüzünde tıpkı Peygamber Efendimiz gibi, peygamberler gibi biz farkında olmadan görevli insanlar vardır. Görevli insanlar vardır. Tamam mı? O insanların görevi gelip savaş yapmaktır. O insanların bazısı gelip savaşta ölmektir. Bazı görevli insanların görevi müzikte bir reform yapmaktır. İşte nota sistemine yeni bir şey, işte Mozart gibi, Beethoven gibi. Bazı insanların bilgisayar gelişiminde yeni bir şeyler kurmaktır. Onun görevi o. O dünyaya onunla gelmiş ve o reformu yapacak. O bilgiyi bulacak. O teknolojik gelişmeyi bulacak. Tamam mı? Şimdi bu görevli insanları siz gerçek insan zannetmeyin. Tamam mı? Yani her savaşanı, ölenle bilgisayar oyundaki bot gibi onlar dünyada düzenlemeler yapıyorlar. Şimdi siz bir asker değilseniz, bir böyle mücadelenin içerisinde değilsiniz, bir İsrail'de değilseniz, sizin olayınız neredesin? Sen Türkiye'desin, neredesin? İstanbul'dasın. Ne iş yapıyorsun? Tostçusun. Sen tostçusun kardeşim. Tamam mı? Yani sen görevli bir şeyler yapmaya görevli bir insan değilsin. Sen orada tostunu kazanıyorsun. Aileni geçindireceksin. Hayatını yaşayacaksın, mutlu olacaksın. Bu enerjideki insanlara hiçbir şey olmaz. Savaşta da ölmezler. Ne bileyim pandemide de bir şey olmaz. Dolayısıyla biz enerji boyutumuzu görevli insanların yapmış olduğu aktiviteleri izleyip kendimizi de onlarla aynı şeyde zannetmeyelim. Bizim olayımız başka. Bizim olayımız nedir? Gökyüzü her zaman insanoğlu bu dünyada cenneti yaşasın diye buradadır. Bu bilgiyi neye dayanarak söylüyorum? Bizim beynimizi yaratan da Allah Celle Celaluhu'dur. Beynimiz her zaman kolaylığa, keyfe ve mutluluğa programlanmıştır. Acı, üzüntü ve zorluklardan da kaçmaya programlanmıştır. Şimdi bu bilgi bize neyi gösteriyor? Demek ki Allah'ın bizden istediği mutluluk, rahat bir hayat yaşamak, hafiflik. Allah'ın bizden istemediği zorluk, ağırlık ve kötülük. Tıpkı beynimize verilen bu bilgi bedenimize de verilmiştir. Şimdi güzel yumuşak bir şeye dokunduğumuz zaman daha çok böyle dokunmak ve okşamak isteriz onu. Çünkü oradan bir haz alıyoruz. Sobaya dokununca da otomatik elini çekiyorsun. Yani elini sen çekmiyorsun. Bir mekanizma giriyor, o senin elini çektiriyor. O mekanizmayı yaratan Allah. Demek ki Allah sana ne diyor?
Bunu gördüğün zaman devam et. Bunu gördüğün zaman kaç. Şimdi aynı sistemi kuran kişi bu dünyada da bize ne diyor? Keyif aldığın sürece devam et. Bir iş sana kolay geldiği sürece devam et. Mutlu olduğun sürece devam et. Zorlandığın sürece kaç oradan, sobadan kaçıyormuş gibi. Kötü bir şeyler hissediyor zaman kaç oradan, korku hissediyorsan kaç oradan. İşte hayatın formülü budur. Kadersel etkilerle karşılaştığın zaman da sadece izle mi? İzle. Kadersel etkiler oluyor. Bakalım ne oluyor kardeşim. Şubat'a kadar olan süre bu. Otur izle. Çünkü dahlin olmayacak. Dahlin olmayacak. Kendini boşuna heba etme. Evde kendini üzülüyorsan ve korkuyorsan sobaya elini basıyorsun o anda. Tamam mı? Ne yapman gerekiyor? O enerjiden çıkıp kendini mutlu etmen gerekiyor. Şimdi izleyecekler nasıl mutlu edeyim kardeşim ben bunu izlerken? Tamam, nasıl izlerken? Ben sana diyorum ki onlar seninle ilgilendiren konular değil. Onlar görevli insanlar, orada bir şeyler yapıyor. Sen tostunu yap. Sen tostunu yap, filmini izle. Boş ver orada ne oluyorsa, tamam mı? 2. Hayat Instagram'daki keşfedimiz gibidir. Yani şimdi herkes keşfedine baksın. Orada ne varsa Instagram ne yapıyor sana? Ne varsa daha çoğunu gönderiyor. Al buna da bak, buna da bak, buna da bak. Sen neye bakıyorsan. Sen neye bakıyorsan Instagram... Keşfetinde de onlar var. Onlar var. Hayatta keşfet gibi işte. Sen neye bakıyorsan hayatta sana onları veriyor. Her gün savaşa bakıyorsan, her gün hastalığa falan bakıyorsan hayatta diyecek ki al sana daha çok savaş, al sana daha çok hastalık. Bakın insanoğlu kendi gücünü şöyle anlasın. Bak gökyüzüyle de irtibat kurma açısından. Şimdi Plüto Kova burcuna geçiyor. Kova burcu astrolojide beyindir. Aslan burcu kalptir. Kova burcu beyindir. İnsanoğlu neyi keşfediyor biliyor musun? Beynini keşfediyor ve beyninin gücünü keşfediyor. İnsan beynini keşfettikçe neler yapabildiğinin farkına varacak. Şimdi ilk gösterge olarak daha açıklayacağım çok konular var ama şu anda gökyüzü onunla eş zamanlı olmadığı için önceden açıklamak insanlarda şok etkisi yaratır, sapıtma enerjisine götürür. Tamam mı? Sadece ben şunu yapıyorum. Şu anda Plüto Kova burcunda, Instagram keşfeti gibisin. Neye bakıyorsan önüne getiriyorlar. Tamam mı? Bakma oralara kardeşim. Başlık atıyor. Suriye'deki son gelişmeler. Ya tıklama. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İzleme. Ne yapacak o medyaya servis eder? Lan bunları yayınlıyoruz da kimse izlemiyor kardeşim bunları. Tamam mı? Şimdi ilk önce medya böyle yapacak. İnternet siteleri, Instagram'a, sosyal medya yönetenler diyecek ki abi videoyu koyu, her şey reyting. Evren de reyting. Yani evren de bizim gibi reyting. Sen neye reyting veriyorsan onu getiriyor senin önüne. Sen neye reyting veriyorsun? Ben görüyorum. Biz de yayın yapıyoruz. Başlıklara bakıyorlar. Başlıklarda şunu öldürdü, buna tecavüz etti, şu şunu bombaladı, bu bunu soymuş, gizli bilgiler ortaya çıktı, korkutucu şeyler olunca gidiyorsun tıklıyorsun. Bu yayından sonra ben burada izleyicilerime rica ediyorum. Tıklamayın kardeşim. Sen diyorsun ki ben mutlu olmak istiyorum, cennet gibi bir hayat yaşamak istiyorum, bolluk bereket istiyorum diyorsun ama tıkladığın şeyler onlar değil. O zaman onları tıkla. 2025'te atılacak olan tohum ama bir de öncesinde sis perdesi var. Her tarafın toz duman olduğu, önümüzü göremediğimiz evre var. Evet. Peki o kritik sisli evrede savaşın kızışacağı bir dönem öngörüyor musun? Şimdi savaş 0 derece Koç burcundaki göstergelerle her zaman kızışır. Tamam mı? Astroloji çalışma prensibi mitolojiye dayanır. Mitoloji Olimpus Dağı'nda tanrılar vardır ve ölümlüler vardır. Oradaki mitoloji anlatanın tanrı dedikleri şey ölümsüz olan enerjileri gösteriyor. Mars ve savaş ölümsüz bir enerjidir. Tamam mı? Yani insanda öfke, şiddet eğilimi her zaman olacaktır. Dönem dönem bu artar, dönem dönem bu olmaz. Ben 2150 sene Kova çağında savaş olmayacak dediğim zaman dönemsel olarak olmayacak diyorum. Yoksa savaş insanoğlu ve dünya var olduğu sürece olan bir enerjidir. Ölümsüzdür ve savaşa karşı olmak da saçma bir şeydir. Savaşa karşı olmak ne demektir biliyor musun? Sen kazanamayacaksın. Sen ölürsün, dünyada savaş devam eder. Cinsellik de bir Venüs'tür, Afrodit'tir. Ölümsüz bir enerjidir. Bazı insanlar cinselliğe karşı ne yapacaksın? Sen ölürsün, insanoğlu var olduğu sürece cinsellik devam edecek. Savaş devam edecek. Şimdi biz bu savaşlar daha da kızışacaktır.
Ve kör dövüşüne, Neptün'den dolayı kör dövüşüne. Yani millet saldırıyor da niye saldırdığını da bilmiyor. Biz bu ülkeyi atıyorum. Buradaki buğdaylar için biz bu savaşı yapıyoruz. Lan bizim harcadığımız para ve mesai buradaki buğdayların 5 katına çıktı. Biz hala devam ediyoruz. Akıl ve mantık devre dışı. O da ne yaptığını bilmiyor. Demek ki konu buğday değil. Konu buğday değil yani. Orada kişisel artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş. Şimdi izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Ha, bu da deli deli konuşuyor demesinler. Savaşları ben astrolojide bazen çok severim. Çünkü dünya üzerindeki büyük gelişmeler hep savaşlardan sonra olmuştu. Bu özellikle Mars retro ve bulanık zamanlar için ev kazaları ile ilgili yapabileceğin bir uyarı var mı? Hani patlama çatlama dedin. Bunu biraz daha lokalize edersek hangi alanda uyarı yapmak istersin? Bir yerde bir aksilik, sakarlık ve kaza olabilmesi için senin enerji olarak aynı kaza enerjisinde olman gerekiyor. Bu astrolojide Mars'tır. Mars öfkedir, kızgınlıktır ve sinirdir. Tamam mı? Sen öfkeci, aceleci, küfrederek, söylenerek bir iş yapıyorsan kazalara çok müsaitsin. Mars'ın bayıldığı şey mi bu? Tabii Mars'ın bayıldığı, aha burada biz diyor bir elemanı bulduk diyor. Senin üzerinden var olmaya çalışır orada. Tamam mı? İşte bunu duymak istiyorum. Evet. Dolayısıyla araba kullanırken bir yandan öfkelisin, küfür ediyorsun. Çok müsaitsin kaza yapmaya. Tamam mı? Çok müsaitsin. O şekilde ev işi yapıyorsun. Çok müsaitsin. Şimdi Mars Retro'da biz insanlara ne diyoruz? Öfke değil kardeşim. Bizim amacımız. Yaradan da bunları istemiyor senden. Yaradan onu istese ateşe git elini bas der. Tamam mı? Bizim amacımız nedir biliyor musun? Biz sabah uyandığımız zaman önümüzde koskocaman beyaz bir sayfa var. Bir gün var. Bu günü ben ne kadar çok keyif alabilirim, ne kadar çok haz alabilirim, ne kadar çok bedenimi, zihnimi, kendimi mutlu ederim ve keyifle bir gün yaşarım. Bizim talip olduğumuz enerji bu. Sen her sabah buna mı talipsin? Her sabah kalkarım, bugün ne yapayım? Tamam mı? Bugün şunu mu yesem? Şu arkadaşımla mı görüşsem? Bunu mu yapsam? Ve bununla ilgili duygularımı, zihnimi ve bedenimi de dinlerim. Eşin de senin gibi mi Aytaç? Benim gibi çok insan yok. Şimdi ben çocukluğumdan beri, ben küçükken de çocuk gibi değildim. Küçükken çocuklar oyun oynarlardı, ben onları gözlemlerdim. Futbol maçına giderdim, ben Beşiktaşlıyım. Millet tezahürat yapardı, ben nasıl oynuyorlar hep gözlemlerdim. Ve günün sonunda şöyle bir şey, winner enerji diye bir şey var. Bak, bazı insanlar bu dünyada winner oluyor abi. Yani çalışmadığı halde zengin oluyor. Tamam mı? Çok mücadele etmediği halde o başarılı oluyor. Bunların hep insanların enerjileriyle olduğunu düşündüm. Tamam mı? Abi bazı futbolcu vuruyor, onun bacağının arasından geçiyor, onun bacağının arasından geçiyor, kalecinin buradan geçiyor, gol oluyor. Bazı insan boş kale vuruyor, top girmiyor içeri. Bak o maçları bile ben böyle geriye sarıp maçları bile 150-200 tane öyle maç izlemişliğim vardır biliyor musun? Maç içerisindeki momentuma bakıyorum. Şimdi iki takım maç yapıyor. Burayı çok iyi dinlesinler, hayatı anlayacaklar. İki takım maç yapıyor, tamam mı? Bir takım öteki takımına baskın gelmiş. Psikolojik olarak geride olan takım diyor ki lan bunlar bizden güçlü, biz bunu yenemeyeceğiz. Abi boş kaleye vuruyor, girmiyor top. Bak enerjisi öyle çünkü. Her şey enerji. Çünkü altta yatan enerji pıstı. Karşı tarafı güçlü gördü. Bizim burada işimiz zor dedi. Ve zor oluyor abi. Vuruyor, girmiyor. Tamam 3-5 tane pozisyonu var, girmiyor. Maç sonunda da röportaj yapıyorlar. Çok şanssızlık bugün. Aslında fırsatlar yakaladık. Onlar girseydi biz kazanabilirdik diyor. Öteki takım baskın geliyor. Enerjisi yükseliyor. Biz bunu alırız diyor. Tamam mı? Bir rahatlama geliyor. Momentum deniyor buna. Ben momentumu winner enerji olarak diyorum. Bir momentum geliyor, tamam mı? Abi biz alırız diyor. O adam da vuruyor, oradan söküyor, buradan söküyor, giriyor. Çünkü geride çalışan enerji biz bunu alırız enerjisi. Gökyüzü tamamen bununla ilgileniyor. Allah benden mutlu olmamı, eğlenmemi, huzurlu olmamı istiyor. Ben de bunu gerçekleştirirsem bunları yapabilmem için gerekli olan imkanları da sağlayacaktır diyor. Peki tekamül ve gelişimi nasıl açıklarız? Şimdi bir tekamül ve gelişim insanların en büyük yanılgısı. Zaten ne geldiyse başımıza bu gelişme bakış açısından geldi. Abicim seni Allah yarattı. Senin gelişmeye ihtiyacın yok. Senin üstünde Allah'ın imzası var. Tamam mı? Seni gelişmiş yarattı zaten. Sen zaten gelişmişsin. Tamam mı? Gelişmişsin.
Ha, bireysel olarak hayattaki zorlanmalar tabii ki olacaktır. Oradaki bakış açısında sen mücadele edeceksin. Bunlar da var, bunlar da yok demiyorum. Tamam mı? Ama bunu kolaylıkla tekamül edersin. Mücadele etmeyi öğrenirsin. Bakış açını değiştirirsin. Davranış kalıbını değiştirirsin. Bunlar da var. Ama benim isteğim izleyicilerimizden bakış açısına şöyle bakmaları. Biz bu dünyaya geldik. Mutluluk, huzur, keyif ve mutlu olmak için geldik. Bu konular bize veriliyorsa daha çok bu tarafa doğru gidiyorum. Savaştı, dövüştü, kavgaydı, şiddetti dedik. Oradan da soba gibi kaçın abi. Kaçın. Gökyüzünün winner enerjiyi direkt yağdıracağı burçlar 2025 yılında. Hiçbir şey yapmasa da, sen böyle söylemleri çok seversin. Sana da çok yakışıyor bu laflar. Hani böyle dümdüz dursa bile tepesinden winner enerji yağacak olan burçlar. Burç hangi burçlar olduğunu söyleyeceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Herkese yağdırır. Tamam, herkese yağdırır. Yeter ki o benim dediğim enerjide. Enerji de o. 2. Şimdi doğal olarak Kova, Aslan, İkizler, Yay, Terazi ve Koç burcuna gökyüzünde bir iltifat var. Çünkü onların enerjisi pozitiftir. Onların enerjisi dışa yönüktür. Onların enerjisi cömerttir. Gökyüzünde Uranüs'ün İkizler burcuna geçmesi, hava ve ateş elementi eril enerjidir. Satürn'ün Neptün'ün Koç burcuna geçiyor olması, Plüton'un Oğlak'tan Kova burcuna geçiyor olması, ateş ve hava elementine gökyüzünde göstergeler olduğunu gösteriyor. Ve doğal olarak karşılığı bizde olduğu için match olabiliyoruz gökyüzüyle. Doğal olarak ateş ve hava elementi burçları winner'dır. Tamam mı? Şimdi boğa, toprak ve su elementi burçları diyecek ki kardeşim biz o zaman ne yapacağız? Tutulmalar Balık burcu ve Başak burcu aksına geçiyor. Dolayısıyla en büyük winner enerjilerden bir tanesi de teslimiyet dedik. Olaylara karışmamak ve akışta yaşayabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor bizim. Tamam mı? Boğa ve akrep, oğlak, başak, yengeç ve balık burcu da tevekkül etsinler, akışta yaşamayı öğrensinler, kontrolcülüğü bıraksınlar. Onlar da winner olacaktır. Gökyüzü herkesi winner yapar. Ama onları biraz beklettikten sonra mı winner yapacak son saydıkların? Başak, balık. Onlardan bir şey rica edecek. Diyecek ki sen mi hayatı yönetmek istersin, bana mı bırakıyorsun? Bak, toprak ve su elementi burçları bak mitoloji gibi anlatıyorum. Yani bunu enerjiler böyle çalışmaz da izleyiciler anlasın diye kendimi gökyüzü yapıyorum, konuşuyorum anlasınlar diye. Tamam mı? Toprak ve su elementi burcusu. Ben de gökyüzü geldim. Sayar mısın onlar hangi burçlar? Yengeç, balık, akrep, boğa, başak ve oğlak burcu. Ben de gökyüzüyüm. Geldim. Diyorum ki burçlara, sen mi yapacaksın, bana mı bırakıyorsun? Tamam. Derlerse ki sana bırakıyorum kardeşim. Winner oğlu winnerlar. Tamam. Derlerse ki biz yapıyoruz. Diyecek ki gökyüzü yap bakayım nasıl yapabiliyorsun. Tamam. Şimdi ben bu burçları şimdi winner yaptım. Ne dedim? Bırak. Gökyüzüne bırak. Şimdi bak hep açıklama yapıyorum. İzleyiciler yanlış anlamasın. Ben bazen yeri geleceğim diyeceğim ki bırakma sen yap. Güvenme kimseye diyeceğim. Git işinin başına dur. Yani burada hayat felsefe paylaşmıyorum. Şu anda gökyüzü diyor ki sen mi yapacaksın, bana mı bırakıyorsun? Cenk Koray'ın yarışması vardı. Kutuna mı gideceğim, ütü mü diyordu, kutuna mı gideceksin diyordu. Kutuda araba var belki. Şimdi kutuya gidiyoruz biz. Tamam, kutuma gidiyorum ben. Yani kutuma gitmek ne demek biliyor musun? Kaderimde ne varsa ben ona gidiyorum. Daha iyisi mi var orada? Evet. Gökyüzü, winner enerji balık burcu. Kutuya gitmek şu anda kazanan. Tamam mı? Şimdi bunu Koç, Aslan, Yay, Kova, İkizler ve Terazi burcuna gökyüzü bu muameleyi çekmeyecek. Tamam mı? Gökyüzü onu bizim çocuklar olarak görüyor. Tamam, bizim çocuklar olarak görüyor. Çünkü gezegenler o burçlara geçti. Tamam, o burçlara geçti. Sen gel diyor. sen gel diyor. Sen de geliyorsun, buyur efendim ne yapacağız diyor. Bazı işimiz var diyor. Sen ne diyor, medyada bir işimiz var diyor. Şöyle bir proje yapacağız diyor. Sen ne diyor, şuraya bir inşaat yapacağız diyor. Sen ne diyor, eğitim alanında şöyle bir şey yapacağız. Yani ateş ve hava elementini gökyüzü yanına aldı. Onlarla beraber bir şey yapıyor. Diğerleri destek atıyor. Ama ne şartla yapıyor? Hani ben bu iltifatı sana yapıyorum ama senden de şunu olmayı bekliyorum. Ne diyor? Nedir o beklediği? İnatlaşmayacaksın. Yani
gökyüzüyle Ne kavga dersem etmeyeceksin. yapma. Tabii gökyüzüyle. Bak ben ne dedim Winner Enerji'ye? Gökyüzüyle kavga etmek değil Winner Enerji. Gökyüzüyle aynı olmak. Şimdi ben geldim. Tamam mı? Dedim ki Emel gel sen de bunu ne yapacağız? Sen diyorsun ki ben o işi yapmam. Tamam mı? O zaman seni bırakırım başkasını alırım. Tamam mı? O yüzden ben enerjilerle, Winner enerjilerle beraber gitmek diyorum. Öteki burçlar da orada duruyor. Biz ne olacağız diyor. Tamam mı? Siz de merak etmeyin. Siz de halledeceğiz diyorsun. Tamam mı? Toprakla suyu da siz de halledeceğiz diyorsun. Tamam mı? Bunlar 2025 yılının Winner enerjileridir. Bizim programı izleyenler, tamam, bizim programı izleyenler her zaman winner'lardır. Ben astrolojide deneysel ve gözlemsel bir astroloğum. Böyle olayların böyle bir hikaye gibi, masal gibi anlatılmasını ve buna inanılmasını istemem. Ben ne görmek isterim biliyor musun? Ben fiziki hayatta duymak isterim. Aytaç Bey gerçekten böyle oldu. Aytaç Bey şu enerjiye geçtim, gerçekten işlerim düzeldi. Aytaç Bey şunu yaptım. Ben gerçek hayatta başarı istiyorum. Ben insanları şunu görmek istiyorum. Bizden sonra Aytaç Bey çok mutlu yaşıyorum ya. Tamam mı? Diyorlar mı sana? Tabii diyorlar. Yani demeyenler de Aytaç Bey haklıydınız, böyle böyle oldu diyor. Tamam mı? Şimdi bu ben şu yolla, şu bakış açısıyla yola çıktım. Her zaman ne diyorum? Herkesin sevdiği bir astrolog, kişisel gelişim, psikolog olabilir. Ama herkes bir kere astrolojik haritasını benden dinlemeye mecbursun kardeşim. Bir kere benden dinle, ondan sonra git ne yapıyorsan tekrar gene yap. Tabii senin tuzun kuru Aytaç Öner diyenlere, altın saati takmışsın diyenlere ne diyeceksin? Vallahi biz de dünyaya geldiğimizde tuzumuz kuru değildi. Biz de Adanalıyız. Biz ne bileyim fabrikatör çocuğu falan değiliz. Bize de büyük miraslar falan kalmadı. Sadece hayatta hayatın sevdiği bir insan türü var. Hayat pozitif insanları seviyor abi. Onlara şutlara giriyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer diyor ya, ben ona çok inanıyorum. Tamam mı? Çok inanıyorum. Çok böyle hırslı insanlara bakıyorum. Onlar da kazanıyorlar ama hayattaki gösterge saat, para değil. Hayattaki başarılı insan göstergesi hazdır ve kendinden memnun olmaktır. İnsan kendinden memnun olduğu zaman çok mutlu hissediyor. İnsan kendinden mutlu olmasın. Şimdi ben sana Ferrari versem 3 gün sonra gene depresyona gireceksin. Çok örnekli. Çok var işte, herkes öyle yani. Yalılarda intihar olmaz. He, yalılarda insan. O değil. Ben insanları kendilerini tatmin olmuş, kendilerini gerçekleştirmiş bir modda hep görmek istiyorum. Peki kendini gerçekleştiremeyen yerler var. Onlardan biri de dövizin gidişatı. Bir türlü üzerindeki kapağı açıp da ben buyum diye gerçek rakamı gösteremedi. Ekonomiyi de sormak isterim sana. Altın sever bir milletiz. Altının gidişatı bizi çok ilgilendiriyor. Sadece bizi değil, Çin ve Hindistan rekor düzeyde altın stoklarını arttırmış. Bizim de Merkez Bankası'nın da bu konuda stoklarını arttırdığını biliyoruz. Önce altını sorayım. Sonra da döviz, dolar kafasındaki kapağı açıp kim olduğunu gösterecek. Şimdi bunlar finansal tavsiyeler değildir. Dolayısıyla benim söylemlerimle hareket edenler zararlı çıkabilirler. Bu uyarıyı yapayım. Bu 1. 2. Zaten ben biliyorsam ben zengin olurum. Tamam mı? Bu 3. Sen fena değil gibi senin durumun. Şimdi Plüto Kova burcundayken altının göstergesi astrolojide Güneş ve Aslan burcudur. Buraya bir karşıt açı yapıyor. Önümüzdeki dönemin winner enerjisi altın değil abi. Tamam mı? Yani altın değil. Değil. Yani altını ülkeler alıyor da niye alıyor ben de bilmiyorum. Tamam mı? Önümüzdeki dönemin winner enerjisi altın değildir. Dolayısıyla ben altın fiyatlarının çok uç noktalara gideceğini düşünmüyorum. Altın fiyatları uç noktaya gitse de enflasyonun altında kalacağını düşünüyorum. Yani sen altın aldın kazanıyorum diyorsun da kazanıyor musun? Gökyüzündeki son 200 senede Jüpiter-Satürn döngüleri toprak elementi burçlarda gerçekleşti. Sen 1980 yılında, yani winner enerji toprak elementiydi. Sen 1980 yılında $4.000 New York'tayız biz. Orada bir arsa mı aldık, altın mı aldık? Hangimiz karlı çıktı? Arsayı alan var ya, multimilyarder oldu. Altını alan da param yükseldi diyor da yükselmedi aslında. Yani öteki daha zengin oldu. Şimdi winner enerji toprakta, winner enerji altın değil, altın yükseliyor. Millet parasını koruyor sadece. Şimdi bu döngüler Kova burcu elementinde olmaya başladı. Winner enerji artık toprakta değil. Winner enerji artık teknoloji. Ben olsam altına yatırım yapacağıma teknolojiye yatırım yaparım. Bu iki. Dolayısıyla kendimin de altına bir yatırım yoktur. Altına bir yatırım yoktur.
bireysel olarak, insan olarak da altından da ne işe yaradığını da çok da anlamıyorum. Pandemide duruyorum evde, 5 kilo altın mı olsun yoksa bulgur mu olsun? Bulguru tercih ediyorum. Ben ne yapacağım abi? Altın yenmiyor. Yani buraya takıyorum diye bile altına o kadar para verilmez. Teknoloji Dolayısıyla derken bu borsada teknoloji şirketlerini mi kastettin? yapay zeka şirketleri, teknoloji şirketleri, Uranüs elektrik şirketleri, enerji üreten şirketler altın değerindedir. Yani ben yatırımlarımı altından çekerim, borsada bu şirketlere yaparım. Bu bir. İki, Borsaya umutkarsın o zaman 2025 yılında. Şimdi- Bu bacağına. borsada 2025'in ilk başladığımız zaman böyle bir geri çekilme olabilir. Ondan sonra girebilirsiniz. Borsaya yatırım yapanlar da borsa çıkıyor para kazandık zannediyorlar ama dolar bazlı veya toprakla karşılaştığı zaman orada da bir karın yok. Tamam mı? Dolayısıyla ben yatırımı yapay zekaya, teknolojiye ve elektriğe yapılmasını tavsiye ediyorum. Borsa oynayan borsacılar günlük al-satlarını yapsınlar. Altın ve borsadan uzun vadede bir umut beklemeyin. Bence burada hiçbir şey olmayacak. Toprakları olanlar karlı çıkabilirler ama teknolojiye yatırım yapanlar büyük kazanç. Yani kazanç dediğimiz öyle olur abi. Kazanç dediğim 5.000 liram vardı 7.000 lira oldu kazanç değildir. Kazanç şudur: 5.000 liram vardı 2 milyon oldu. Yani kazanç budur. Borsaya, bu mecralara insanlar bu yüzden girer. Öteki türlü çalış daha iyi, o riski almaya gerek yok. Böyle kazançlar yaşamak istiyorsanız enerji şirketleri, yapay zeka şirketleri ve teknoloji şirketleri. 2025'e bir isim verecek olsan buraya kadar yaptığın anlatımla 2025'in ismi ne olur ve 300 yıl sürecek olan bu döngüde 300 yıl sonra bize bakan ya atalarım 2025'te ne yapmış derler. Adı ne olur bu filmin? 2025 yılının adı akıl ve zekadır. Saçmalıkların, hurafelerin, yalanların, abuk subuklukların yavaş yavaş ölmeye başlayacağı bir yıl olacaktır. İnsanoğlu şimdi aklını kullanmaya başlayacak. Bunu yurt dışında daha geçmiş zamanlarda kullananlar oldu. Onlar hep iyi hayat yaşıyorlar. Arkadaşlar bakın, biliyorum hepimiz bir kültürde yetiştirildik. Hepimiz belli bir inançlarla yetiştirildik. Ama maalesef hayat böyle değil. Dünyayı gözlemlediğiniz zaman nerede huzur içerisinde bir millet gördüyseniz, nerede mutluluk içerisinde bir millet gördüyseniz, eğlenen millet gördüyseniz, winner onlar. Nerede rezalet içerisinde bir millet gördüyseniz, nerede fakir bir millet, hastalık bir millet gördüyseniz, kaybeden onlar. Dolayısıyla kim kazanıyor, kim kaybediyor bunu iyice aklınızla idrak edin. Tamam mı? İnanışlarla, kalple değil, zekayla Allah sana gösteriyor. Bak diyor, bu insanlar, bu memleketler, bu yaşam tarzı kazanıyor. Bu memleketler, bu yaşam tarzı da diyor rezillik içinde yaşıyor diyor. Tamam mı? Bunu evren yapıyor işte. Sen de aklını kullan, gör, doğru yolu bul. Yani 2025'te sarhoşların ayılacağı, uykudakilerin uyanacağı bir yıl. Evet. Yani gökyüzü dürtecek, kalkın diyecek. Evet, aynen. Gökyüzü dürtecek, kalkın diyecek. Kalkınca hayal kırıklığına uğrayacaklar. Peki erken seçim var mı? Şimdi öncelikle insanlarımız tabii bunu çok merak ediyorlar. İşte o iktidar, bu iktidar. Şimdi tutulmalar Balık burcunda gerçekleşecek. Bizim tepe noktamızda yönetim kademesini sembolize eden yerde biz tutulma yaşayacağız. Ve Balık burcunda yaşayacağız ve Neptün de orada olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burcu balık değil mi? Evet. Bak, bu nasıl etkiler? Şimdi ben siyasetten muaf bir insanım. Tamam mı? Ve ben çok karakterli bir insan değilim. Dik duruşu olan bir insan da değilim. Dolayısıyla hayata bakış açım şu şekildedir. Babamlar, annemler veya eşimden, dostumdan gördüğüm seçim sürecinde büyük stres yaşıyorlar. Ben de böyle evde normal çayımı böyle içerim. Tamam mı? Sabah kalkarım. AK Parti kazanmışsa en büyük Recep Tayyip Erdoğan diye bağırırım. CHP kazandıysa Mustafa Kemal'in askerleri diye bağırırım. Tamam mı? Dolayısıyla benim hayat felsefem sonsuz tevekkül halinde olduğum için olanda hayır vardır. Tayyip Erdoğan kazandıysa derim ki Allah bunu istedi. İmamoğlu kazandı ya. Derim ki Allah bunu istedi. İşte o yüzden benim dik bir duruşum yok. Karakterim yok, o yüzden diyorum. Tamam mı? Şimdi tek adamlık seçimlerinde gökyüzünde Kuzey Ay düğümü Regulus kavuşumu vardı. Aslan burcunun kalbi. Tek adamlık seçimleri doğruydu. O dönem için. Tabii doğruydu. Tamam mı?
Millet beni dedi ki bu işte AK Parti, işte AK Parti'den destekleniyor. Ne alakası var kardeşim? Ben gökyüzünden ise onu söylerim, tamam mı? Şu anda Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanıyor mu? Kazanıyor. Doğru. Belediye İmamoğlu mu kazanıyor? Doğru. Tamam mı? Şimdi tutulmalar bizim yönetim alanımızda olacak. Bu ne demek oluyor biliyor musun? İzleyicilerimize bunu söyleyeyim. Senin oyunla hiçbir şey olmayacak kardeşim. Tamam mı? Çünkü tutulma ne demek biliyor musun? Gökyüzü olaya el atıyor. Yani bizim ülkemizin yönetim kademesindeki değişikliğe gökyüzü, yani Allah el atıyor. Kadersel değişiklikler olacak. Bence hükümet tarzı, tavrı veya orada partisi veya yönetim şeklinde değişiklikler olacak. Ee, Bu döneme biz girdik. Erken seçim olur mu, olmaz mı? Ben öyle yorumlayan bir astrolog değilim ama sadece şunu biliyorum, değişecek. Tamam mı? Ha, bu senin oylarınla veya oylarınla değil. Çünkü gökyüzü öyle istiyor. Her şeyin bir zamanlaması vardır, bir başlangıcı vardır, bir ilerler, bir sonu vardır. Gökyüzündeki büyük gezegenlerin değişimi yeni dönemleri sembolize eder. Yeni dönemin ihtiyacı ne? Madem her şeyi ihtiyaç penceresinden değerlendiriyoruz ve açıklaman gerçekten çok ikna edici. Yeni dönemin ihtiyacı ne? Bilelim de o Vallahi ihtiyaca destek atalım. ben çocukluğumdan beri hep padişah, cumhurbaşkanı, başbakan olmak istedim. Yeni dönemin ihtiyacı ben ve benim gibi düşünen insanlar. Tamam mı? Dünya üzerindeki liderler artık siyasetçilerden çıkmayacak. Dünya üzerindeki liderler akıl insanı, hayatı gözlemleyen, insanları düşünen, insanlara teknolojik gelişmeleri yapan Elon Musk gibi teknolojiyi de kullanabilen, değişik tarzda kova burcu öngörülemeyen bir burçtur. Daha önce hiç aşina olmadığımız siyasetçilerin geldiği bir dönem başlayacak. İşte bunun olabilmesi için de ben diyorum ya, bazı görevli insanlar vardır diye. O görevli insanlar savaş mavaş olurken bunlar oluyor aslında. O yüzden sen diyorum tostunu yap izle diye. Tamam mı? Her zaman Allah'a şöyle dua etmiştim. Allah'ım şu tek adam olarak şu ülkeyi ben bir yönetim, dünyayı bir yönetim ben. Tamam mı? Abuk subukluklara bir son verim, güzelliklere bir bilmem ne verim. Bu bakış açısında olan insanlar gelecek. Sadece Türkiye değil, bu dünya üzerinde oluyor. Tamam mı? Bu bakış açısında ben de benim gibi düşünen insanlar da bu yönetimden mutlu olacaklar. Bak işte tam benim istediğim gibi. Amerika'nın başına Trump geldi. Aynı kafada mısınız? Ben Donald Trump'la aynı kafadayım. Donald Trump diktatör bir tarafı var. Ama onun olduğu yerde böyle bak, iyi insan ve kötü insan nasıl ayredilir? Böyle doldu mu vaktimiz? Bitiriyor muyuz bilmiyorum da. Yok, buyur lütfen. Hayır. İyi ve insan ve kötü insan nedir? Tamam, iyi insan. İyi insan güzel sözler söyleyen, doğru sözler söyleyen insan değildir. Çünkü insanlar yalan söyleyebilirler. İyi insan, düzgün davranışları olan insan da değildir. Çünkü insanlar rol yapabilirler. İyi insan girdiği ortama güzel enerji, huzurlu ve mutlu enerji veren insandır. Tamam mı? Ben Donald Trump'ı gördüğüm zaman o güzel enerjiyi alıyorum. Biden'ı gördüğüm zaman almıyordum. Donald Trump'ı gördüğüm zaman yüzümde bir gülümseme benim oluyor bazen. Espri yapıyor, kameraya hareket yapıyor, onun kolunu çekiyor, bir şeyler yapıyor. Hamburger yiyor, bir şeyler yapıyor, tamam mı? Şimdi sen insanoğlu olarak akılla karar veremeyebiliyorsun bana. Kandırıyorlar seni. Tamam mı? Söylemlerine inanıyorsun. Davranışlarında da kandırıyorlar. Ama kimse enerjisini saklayamaz, biliyor musun? Bak, izleyicilerimize buradan sesleniyorum. 2025 yılında iyi insan, doğru insan ayrımını bir insan geldiği zaman ortamdaki enerjiye bakın. Enerji güzel, yüzler gülüyor, mutluluk var. O insan iyi insandır. Kastırdı ortamı, huzursuzluk, kötü bir enerji getiriyor. O insan kötü bir insandır. Donald Trump bende güzel enerjilere vesile oluyor. Aytaç Öner, çok teşekkür ederim. Ben Yine teşekkür ters ederim. köşe yorumlarla 2025'i bambaşka pencereden bize gösterdin. Muhteşem bence, muhteşem. Bak, bizim enerjimize geçin. Bizim kafa yapımıza geçin. Hangi yorumu yaparlarsa seni mutlu ederler? Hangi yorumu yaparlarsa. Evet. Altı mı? Altı, hangi yorum seni mutlu eder? Ya genel... Saatini yazacaklar, yok, biliyorsun. Yok, ben öyle şeyleri demiyorum. Ya beni genellikle şu en çok mutlu eden yorumlar şunlar oluyor. İçim açıldı. Çok sıkıntılı bir dönemdeydim. İyi ki videonuza rastladım.
İyi ki varsın. Şu anda rahat hissediyorum kendimi. Böyle yorumlar beni çok mutlu ediyor. Ve yine sloganımız herkes yaşamı boyunca bir kez Aytaç Öner'den astrolojik destek alsın, danışmanlık alsın. Bak bunu söylerken yanlış anlamasınlar ha. Hani bunu söylerken şey gibi oluyor. Hani ben para kazanmaya çalışıyorum gibi. Ben izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben astrolojik danışmanlık yapmasam bile gerek yok yani. Tamam mı? Gerek yok. Ben bu yola çıktığım zaman aklımda para yok benim. Tamam mı? Ben toplumu ve insanları sokağa çıktığım zaman mutlu görmek istiyorum. Suratlar asık, kimse kimseye selam vermiyor. Düşünceli görmek istemiyorum. Ben Türkiye'yi şöyle hayal ediyorum. Ben uzak yerlere hep Marmaray'la falan gidiyorum. Ben bir çıkıyorum abi. Kimse kimseye bakmıyor. Evet, onun herkesin kaşları çatık. Evet. Millet birbirinden korkuyor tabii bilmediği için. Bazen ben de öyle geziniyorum. Biz Sonra de kendimi yani, toparlıyorum. ben de ya mecbur çünkü bilmiyorsun ki abi kim karşı tarafta. Çünkü güven yok. Evet. Ben şunu istiyorum abi. Sabah herkes kalksın. Herkesin yüzündeki huzur okunsun. Herkes para, pul, bunların kaygısı bitsin. Herkes birbirine mutlu bir şekilde aşklar yaşansın. Flörtler yaşansın. İnsanlar kaynaşsın. Birbirlerine şu anda çocuk görüyoruz, sevemiyoruz. Ben çocuklar şöyle kafasına vurasım geliyor. Ama ne diyorlar? Sapıklık falan olabilir diye. Millet sapık mı? Bunlar bitsin. Herkes birbirine sevgi, mutlu ve huzursuz. Ben Türkiye'yi böyle görmek istiyorum. Böyle görene kadar da kendime görev edindim. Hep konuşmalarımla insanlara mutluluğu, hep böyle stresi filan uzaklaştıracağım. Mutluluğu, huzuru, sevgiyi ve yakınlaştırmayı onlara anlatacak bir insan olarak yola çıktım. Benim amacım para pul değildir. Çünkü Allah'ın izniyle gerek yok. Yani bunlarla uğraşacağıma evde rahat etsem ben daha iyiyim aslında, tamam mı? Ama Adanalı bir ailenin çocuğusun. Amerika'da okudun. Havalı bir CV'in var. Adana şivesiyle bir iyi yıllar diler misin? Adanalılar Allah'ın adamıdır ve doğal winner'dır. 2025 yılında hepiniz Adanalısınız. Şiveyi de yapamam. 2025 yılı geliyor. Çok güzel geliyor. Şırdanlarla, içli köftelerle, kebaplarla, lahmacunlarla geliyor. Lahmacun ve kebap winner enerjidir. Çünkü insana mutluluk verir. Tamam, mutluluk verir. Brokoli loser'dır. Çok mutluluk vermez. Adana kebap winner'dır. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür Aytaç. ederim. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz. Çok güzel bir yıl olsun inşallah ve gülümseyerek geriye dönüp bu videoyu izleyelim. Yorumlarınızı bekliyorum.